Bir. Abinin kedilerini izleyelim mi annem seninle beraber? İzleyelim mi? Dur. Kefir'le birlikte izledik abisi. Sokaktaki arkadaşlarını özlemiş. Kaydır annem. Kaydır. Hadi kaydır kızım. Hadi nereye gidiyorsun? Gel. Gel. Hadi annem içeri gel. Ben mama alıp geleceğim sana, tamam mı? Hadi anneciğim. İçeri gel. Hem arkadaşların hem sana mama alayım, köye götürelim, tamam mı annem? Hadi bay bay. Hadi gel. Akıllı kızım benim. Mama vereceğim sana. İçeri akılda gelince ödüllendiriyoruz değil mi annem? Hadi bakalım. Afiyet olsun. Koydu kucucuğumun. Değil mi annem Kefir? Şimdi çevireceğim ben. Hadi bakalım. Gelin hep birlikte Kefir toyu sevelim. Ay ay karnı tok. Ay 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 burnu pembe. Yediği önünde, yemediği ardında. Kedisi olanlar izlesin. Bakın Kefir Tom için bu gırgır. Battaniyenin üzerinde yatınca her taraf tüy oluyor. Çırpıyorsunuz, çıkmıyor. O yüzden böyle gırgırları evinizde mutlaka bulundurun. Bir kabın içerisine su doldurup şöyle halıdaki, koltuktaki, battaniyedeki tüyleri de alabilirsiniz. Evde kedi beslemenin en zor tarafı bu. Tüyler. Hem tararken hem de etrafı temizlerken her yer tüy içerisinde. Üzerinizdeki kıyafetler, özellikle siyah renkli kıyafetler. Bu gırgırların böyle açma düğmesi var. Bakın burada biriktiriyor tüyleri. Kapatıyorsunuz. Bunu temizlediğiniz zaman şöyle çekebiliyorsunuz. Buraya çekiyorsunuz. Temiz tarafı içine tüyleri dolduruyor. Bu da başka bir tüy çekme, tüy toplama aleti. Bakın bu da tırtıklı, uçları metalden. Ama çok da sağlam, hemen hemen bir senedir kullanıyorum. Böyle bununla da yine saç kıllarını falan da toplayabilirsiniz evinizdeki. Çünkü biliyorsunuz bizlerin de saçları çok dökülüyor. Gördüğünüz gibi bu da kolayca topluyor. Mutlaka haftada bazen 2-3 günde bir fırsat buldukça yapıyorum. Normalde 2-3 günde bir yapmak daha mantıklı. Ama işte zaman bulamıyorsunuz. Bakın sürekli hanımefendi burada yuvarlandığı için biz onun tüylerini topluyoruz. Görüyor musunuz? Bu normalde halının tüyleriyle birlikte Kefir Tom'un tüyleri de var. Bizim saçlarımız var. Yine bu alet çok güzel. Ya da hiçbir cihazınız, hiçbir aletiniz yoksa böyle küçük bir leğenin içerisine su doldurduğunuz zaman, bizim evde kedimiz çok olurdu. O zaman böyle aletler yoktu. Bu şekilde de yine tüyleri rahatlıkla toplayabiliyorsunuz. Elimizi tekrardan, evde kedi besleyenler bunlara dikkat etmeli. Çünkü tüyler bayağı bir zorluk yaratıyor. Hem kıyafetlerde, kabanlarda, özellikle kışlıklar biliyorsunuz kalın olduğu için tüyü falan çok çekiyorlar. Yine ellerinizi böyle ıslataraktan toplayabilirsiniz. Tuvaletlerinin önleri için çok güzel, büyük bir kolaylık yapmışlar. Çünkü çıktığı zaman patilerin arasında kumlar var. Bunlar çok güzel mat. Bunu da kolaylıkla alıp çırpabiliyorsunuz. Kumunun içerisine yapıyor kakasını falan. Böyle kapaklı burası. Çekil de bir göstereyim anneciğim. Bu kürekle de böyle yaptığı kakasını, çişleri topaklaşıyor. Topaklaşan kedi kumu alıyoruz. Bu kürek sayesinde toplayabiliyorsunuz. Topaklaşan kedi kumları malzemeden yapılmış. İnternetten alıyorum, 20 kiloluklardan. Bayağı gidiyor. Bittikçe alıyoruz. Getirenlerin ellerine kollarına sağlık. Böyle tırmalama ihtiyacını gidermek için jütiplerden çamaşır sepetinin etrafını da sardım. Oraya gelip rahatlıkla tırnaklarını çok güzel törpüleyebiliyor. Evin her yerine yaptım bunlardan. Koltukların ayaklarına, masanın ayağına. Gelip gittikçe tırnaklarını törpülüyor. Tırnaklarını da çoğu zaman kesmenize gerek kalmayabilir. Evde dediğim gibi kedi bakmak oldukça meşakkatli. Bunları tüylerini taramak için kullanıyoruz. Kefir gel anneciğim. Bu
Plastik eldivenler büyük bir bulunmaz malzemelerden. Bu yine tüy toplama tarağı. Tüylerini tararken bunları kullanıyorum. Çok memnunum bunlardan. Hem kaşıntısını gideriyoruz. Bu da yine daha ince uçlu bir tüy tarağı. Bununla eğer tabii evde kedilerimizde öyle bir şey yok ama bit pire gibi herhangi bir şey varsa bu da rahatlıkla toplayabiliyor ince dişli. Bunların hepsini internetten aldım ve hemen hemen bir seneden fazladır kullanıyorum. Kullanışlı, fiyatları da uygun. Bu da kedilerin tırnak makası. Kediler için kullanıyorum. Patilerini ben tırnaklarını kendim kesiyorum. İnsanlar bunu bile veterinere yaptırıyorlar. Ben veterinere falan götürmüyorum ve kucağıma alıyorum. Hem sevgi sözleriyle onun tırnaklarını kesiyorum. Bu da rulosu, tüy toplama rulosu. Bakın bunları daha yeni tüylerini tarayınca çekmiştim. Bunun yapışkanı var, üzerindeki yapışkanı çıkarttığınız zaman kıyafetlerinizden rahatlıkla tüyleri temizliyor. Bunlar yine vitaminleri. Bu hasta gibi hissettiği zaman, kendisini halsiz ve aç olduğu zaman, hareketsiz olduğu zaman immünik sistemini, bağışıklığını kuvvetlendirmesi için bir malt. Bu yine omega 3 içerisinde balık yağı var. Bu yine sürekli kullandığımız malt. Pek bunları sevmese de mamalarının içerisine ya da patisine ya da ağzına zorla vermeye çalışıyorum. Bunları vermek biraz zor oluyor. Bunların hepsini bir torbada topluyorum ben. Kesinlikle tüyleri başka yerlere dağılmasın diye. Vitaminlerin faydası oluyor mu bilmiyorum. O diyor şunu alın, işte tüyleri dökülmüyor. O diyor bunu alın, tüyleri dökülmüyor. 3 senedir Kefirto bizimle. Almadığım malt, almadığım vitamin kalmadı. Gerçekten tüy dökme zamanı olmasa bile mutlaka tüyleri dökülüyor. Özellikle de battaniye gibi yerlerde, böyle peluş gibi, kadife gibi yerlerde tüyler daha çok çekiyor. Koltuklarda en müzdarip olduğum konulardan bir tanesi. Sürekli elimde gırgırla dolaşıyorum. Robot süpürgeyle dolaşıyorum. Sürekli ev temizliyorum. Yani evde eğer kedi bakamayacaksanız bunları göz önüne getirerek kedileri alın, sonra da lütfen dışarıya bırakmayın. Buradan yine yolculuğa çıkarken falan eğer kedinizi yanınızda götürecekseniz hafiften uyku veriyor. Birkaç gün önceden veriyorsunuz. Uykusunu getiriyor, uyuyor. Yolculukta biraz daha rahat edebiliyorsunuz. Çünkü yolculuğa çıkarken hayvanlar strese giriyorlar. Yolculukta bas bas bağırıyorlar. Sizin de yolculuğunuzu eziyet haline çevirebiliyorlar. Su ve mama kapları var. Çünkü suyu devirdiği zaman ıslanabiliyor halılarınız falan. Suyunu da her gün değiştiriyorum. Temiz su içmeyi çok seviyor zaten. Mamaları özellikle indirime girdiği zaman alıyorum. İşte havuçlu, somonlu, balıklı, tavuklu, ördekli. Bizden güzel besleniyor Kefirto. Yine bunlar da B vitaminli. Öbürü de yine daha sıvı kıvamlı malt. Mamalarının, özellikle yaş mamanın içerisine damlatıyorum. Bunları da yine açık mama sokak çanları için, yine Kefirto'nun içinde alıyorum. İndirime girdikçe özellikle kiloluk almayı tercih ediyorum. Dediği besleyici formüllerden alıyoruz. İçinde tahıl, et ve et ürünleri var. Biliyorsunuz, bakın, vitaminler, antioksidanlar, aromalar, koruyucular, amino asitler varmış. Hayvansal yağlar, omega 3 varmış içerisinde. Bunları Carrefour'sa marketten aldık. Eğer yakınızda Carrefour'sa market varsa, kaliteli ürünler, gerçekten hepsi bir alana bir bedavaydı. Biz de Kefirtom'a hemen depoladık. Değil mi anneciğim? Daha bunlar bir kısmı. Çok uyguna geldi fiyatları. Patili dostlarımızı unutmuyoruz. Tabii ki köpeklerimizi de unutmuyoruz. Onları da veriyorum ama onları uzaktan, köydekilerle de artık kanka olduk. Değil mi anneciğim? Bunlar reklam değildir hiçbirisi. Anneciğim, bunlar ödül mamaları, çok pahalıydı. Bizi kızdırmadığı zaman, böyle bas bas bağırıp da kapıyı pencereyi aç demediği zaman, apartmanın içine gidip de gelmediği zaman bunu da çağırıyorum. Böyle çağırdığım zaman bu sese koşarak geliyor. Değil mi anneciğim? Afiyet olsun kuzuma, bebek gibi. Ya bakımları zor. Yedekte maltları bulunduruyorum. Çimleri ekiyorum kendim. Çimler gerçekten maltlarla birlikte çok seviyor onları. Tüylerini yaladıkları için tüyler içeride birikiyor. Bu maltlar ve kedi çimi, buğday sayesinde topaklaşmaya yardımcı oluyor. İçerisinde tüyler kalmıyor, topaklaşarak çıkıyor. O yüzden mutlaka kedi çimi, buğday çimi, dışarıdan böyle ayrık otu da getiriyorum. Kefirtom çok seviyor ayrık otunu. Onları da yedikten sonra
tüylerin topaklanmasını sağlıyor, yardımcı oluyor. Böyle de yine zincir marketlerden alıyorum. Temizlemek için, toplamak için böyle poşetler var. Onları diğer çöplerinizden ayrı olarak tutun. Mamalar pahalı, kumları pahalı, maltları pahalı, veteriner aşırı pahalı. Biz daha çok belediyelere götürüyorum ben aşıları için falan. Kuduz aşısı senede bir kere yaptırıyorum. Parazit aşısı uygun bulduğum zaman veterinerlerden alıyorum. Senede bir kere şeyde yaptırıyorum. Veterinerde ya da belediyelerde yaptırıyorum parazit aşılarını. Yaptırmadığım durumda da kendim iç ve dış parazit aşısını hem ensesinden hem de ağız yoluyla alıp veriyorum. Onlar da çok önemli. Parazit çok önemli çünkü parazit demek kıl kurdu demek. Eğer evde kedi besliyorsanız siz de mutlaka parazit ilaçlarını kullanın. Eşinizle hatta çocuğunuzla birlikte kullanın. Onlar ailecek kullanılması gereken ilaçlar. Çiğneme tabletleri var. Onları üçerli kullanıyorsunuz. 15 gün sonra bir kutu tekrardan kullanıyorsunuz. Tabii ki bunlar bir kişi için 3 tane, içinde 6 tane var. 15 gün sonra tekrarını kullanıyorsunuz. Eğer kaşıntınız devam ederse burunda özellikle kaşıntı olabiliyor. Eğer burnunuzda falan çok kaşıntınız varsa mutlaka kıl kurdu tedavisi parazit ilaçlarını kullanmanız gerekiyor. Bu kadar temizliğine dikkat etsek de iç içeyi her gün dediğim gibi tuvaletini kakasını temizliyorsunuz. Kucağınıza geliyor, sizinle beraber yatıyor. Parazit aşıları çok önemli. Buradakiler aslında daha rahatlar. Daha rahat besliyorsunuz. Onları sadece mama ve su veriyorsunuz. O yüzden dışarıdaki sokak canlılarını unutmayalım. Evdeki sokak canlıları biraz masraflı. Değil mi anneciğim? Tabii bir de hasta olduğu zaman götürüyorsunuz. Ondan hiçbir şey anlamıyorsunuz. Haliyle veterinere götürüyorsunuz. Bir ağzını açmasına, bir de işte tüylerine bakmasına 1.000 lira para aldı. O yüzden hasta olmasını istemiyoruz hanımefendinin. Güzel besliyoruz. Videolarımda görüyorsunuz kedi ciğerini çok seviyor, tavuk çok seviyor, balık çok seviyor. Ton balıkları alıyorum ben onlara. Seviyor. Tavuk ciğerini güzelce havuçlu, kabaklı, bulgurlu onları suyla pişiriyorum. Biraz zeytinyağı kabız olmaması için zeytinyağı ilavesi yapıyorum. Onları da böyle hem köydeki patilerime götürüyorum hem de kefir tom çok seviyor. Biraz sulu da yapıyorum hem de su içmiş oluyor. Bağırsakları kurumamış oluyor. Yine tavukları da haşlayarak içerisine patates, havuç, bulgur katarak ona yine tavuklu beslenmesine destek oluyorum. Balık aldığım zaman mutlaka balıkların kılçıklarını ayıklayarak veriyorum, temizleyerek veriyorum. Bunlar çok önemli püf noktaları. Köydeki patilere bile götürürken temizleyerek veriyorum kılçıklarını. Kesinlikle kılçıklı göndermiyorum. Kedilerime, köpeklerime götürüyorum. Kendi işini kendi gördü, gördünüz mü? Onu da al bari. Canlar ya, dilsiz canlar. Sokak canlarını unutmayalım. Onlar dediğim gibi dışarıda beslemek daha kolay. Onlara ne verirseniz temiz yemek, temiz artan yemeklerinizden, çorbalarınızdan, içlerine böyle ekmek doğradığınız zaman, temiz su koyduğunuz zaman mutlaka onları düşünmüş oluyorsunuz. Lütfen onlara destek olalım. Sokak canları bizim baş tacımız. Sokak canları bizim evimizin bereketi, doğanın yağmuru. Gerçekten onlar sayesinde yağmur yağıyor. Biz onları iteklersek, itiş kakış yaparsak, biz onları hor görürsek, onlara destek olmazsak bu hayvanlar nereden bulacaklar yiyecekleri? Çöpleri karıştırıyorlar, çöplerin içleri çok tehlikeli, içlerinde her türlü şeyler var. Onun için ayrı yerlere mama köşeleri yapabilirsiniz. Tıpkı benim apartmanın önüne koyduğum gibi sular, böyle bidonları koyabilirsiniz, su tasları koyabilirsiniz. Onlarla birlikte gelen geçen o suyu dolduruyor. Bazen o bidonları bile alıp çalıp götürüyorlar biliyor musunuz? Koyduğum suları döküyorlar. Bakıyorum ki su bidonları yok, mama kapları yok oradaki. Ya ben bu insanlara diyecek hiçbir şey bulamıyorum. Oradaki kaptan yani bir tane şeyden plastik bidondan ne geçecek elinize? Kaç kuruş kazanacaksınız? Onları bile alıp götürüyor insanlar. Yavru kedi, yetişkin kedi diye ayrılabiliyor. Bunları da tavuklu alıyorum ama bunları da yine ödül için alıyorum. Bu yaş mamaları da sulandırarak vermeye çalışıyorum. Onu da sulandırmayı evimizdeki imkanlardan öğrendim. Allah bir değil 1000 kere razı olsun. Evimizdeki imkanlar kanalına da destek olabilirsiniz. O kat kat iyilik yapıyor. Isınma yerleri yapıyor, kapatıyor. Çünkü bahçesi var, müsait bahçesi. Orada inanın o kadar çok sokak canına, sokak patisine destek oluyor ki Allah birini bin etsin diyorum.
Kedilerin abisi var, sürekli kedileri besliyor. Onlara da yine aynı şekilde destek olmanızı istiyorum. Yaş mamaları sürekli vermiyorum ben. Bir yaş mamayı 3'e bölerek veriyorum. Onu da bir gün aralıklarla veriyorum. Buzdolabında saklıyorum açtıktan sonra. Çünkü yaş mama dişlerini çürüttüğünü söyledi veteriner. O yüzden fazla vermemeye özen gösteriyorum. Kedi siz verin. Bir alana bir bedava yapmış Carrefour'sa market. Bu hepsinde oluyor. Gerçekten çok uygun fiyata geliyor. Eğer sizin de kediniz varsa dün insanları gördüm. O kadar mutlu oldum ki koşa koşa hepsi de bir alana bir bedava kampanyasından faydalanıyor. Geldi sizin için. Eğer böyle şeyleriniz yoksa dışarıdan ağaç kütükleri balkonunuza koyabilirsiniz. Ben getirecektim bu hafta. Fırsatım olmadı. Onları da getirirseniz yine bunlar için ihtiyacını gidermiş olacak hayvanlar, ev kedisi besleyenler özellikle tırmalama için uygun yerlere yapabilirsiniz. Oyuncak böyle çiçek saksısına astığımız demirler var ya, onlardan yatak yaptım. Kefir Tom orada sıcağı çok seviyor. Orada uyuyor. Peteğin üzerinde ısınıyor. Daha sonra geçip orada uyuyor hanımefendi. İçeride yetiştirdiğimi söylemiştim. Buğday çimleri ekiyorum. Buğday çimini de özellikle sabahları, akşamları gelip gidip yemeyi çok seviyor. Saksının içerisine toprağı ya da pamuğa yerleştirin. Daha sonra bir poşet geçirin. Rahatlıkla 3-4 günde çıkıyor. Afiyet olsun. Suladım onu ben. Annem çok mu seviyorsun sen onu? Yapıyorsun annem. Sen yatıyormuşsun orada. Prensesim ısınıyor muymuş? Üşümüş mü benim kızım? Anne.